Türkistan coğrafyası bugün tek bir devlet olsaydı nasıl olurdu? Bu soruyu kendine soranlar muhakkak vardır. İşte Enver Paşa tam da bu sorunun peşinden gitmiş ve bu fikri hayata geçirmeyi planlamıştı. Özbekistan basmacı hareketinin kalbinin attığı yerdi. Öte yandan Türkmenistan, Enver Paşa'nın işbirliği kurmaya çalıştığı Türkmen liderlerin olduğu bir yerdi. Kırgızistan ise dağlık alanları nedeniyle basmacıların geri çekilme bölgesi olarak stratejik bir bölgeydi. Tacik halkı etnik olarak Türk olmasa da Buhara Emirliği sınırları içerisinde bulunduğu için Enver Paşa'nın hakimiyet kurmak istediği bölgelerden biriydi. Afganistan Türkleri de bu hayalin elbette kritik parçasıydı. Özellikle Mezar-ı Şerif ve Kunduz gibi şehirlerde yaşayan Türk boyları bu birlik planında önemli bir rol oynayacaktı. Enver Paşa döneminde Afganistan Kralı Eminullah Han ile doğrudan yazışıyor ve onun desteğini alarak federasyonu güneye doğru genişletmeyi amaçlıyordu. Ve elbette Azerbaycan. O dönemde Sovyet işgali altına giren Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Enver Paşa'nın hayal ettiği Türkistan Devleti'nin batıya açılan kapısıydı. Özellikle kardeşi Nuri Paşa, Kafkas İslam ordusuyla Bakü'yü kurtarmış, bölgede büyük etki bırakmıştı. Velhasıl bugün Enver Paşa deyince herkesin aklına farklı bilgiler geliyor olabilir. Ancak bu videoda Türkistan'da birleşik bir devlet kurmak ve bütün Türkleri tek bir bayrak altında toplama hayalini konuşacağız. Videoyu beğenerek bana ve Tercüman ailesine destek olabilirsiniz. 20. yüzyılın başları milliyetçilik akımlarının yükseldiği ve çok uluslu imparatorlukların hızla dağıldığı bir dönemdi. Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yepyeni ulus devletler kuruluyordu. Osmanlı ise bu değişimin tam ortasında ayakta durmaya çalışıyordu. Bu süreçte imparatorluk kimliği zayıflarken Türkçülük fikri giderek güçlenmeye başladı. Enver Paşa ve İttihat ve Terakki çevresindeki genç subaylar, düşünürler ve aydınlar imparatorluğun gelecek vizyonunun Türk kimliği üzerinde şekillenmesi gerektiğini savunuyordu. Onlara göre imparatorluğun asıl taşıyıcı gücü Türklerdi ve geleceği kurtarmanın yolu Türkleri merkeze almak ve onları geniş bir coğrafyada birleştirmekti. Fakat Enver Paşa'nın hedefi yalnızca Anadolu değildi. Çünkü o Balkanlardan Çin içlerine kadar uzanan tüm Türk coğrafyasında siyasi ve kültürel bir birlik kurmayı istiyordu. Fakat 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı fiilen çökmüş, İttihat ve Terakki'nin liderleri ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Enver Paşa da elbette onlardan biriydi. Mondros mütarekesi ile Osmanlı fiilen sona erdiğinde Enver Paşa'nın önünde sadece iki seçenek vardı. Ya yenilgiyi kabul edip Avrupa'da sürgün hayatı yaşayacaktı ya da ideallerin peşinden gidecekti. O elbette ikinci yolu tercih etti. Bu süreçte bir süreliğine de olsa Berlin'de kaldı. Burada Ali Bey adıyla çeşitli siyasi çevrelerle temas kurdu. Örneğin Karl Radek aracılığıyla Sovyetlerle, Ivor Hedley üzerinden de İngilizlerle görüşmeye çalıştı. Ancak İngilizler Kafkasya, Türkistan, Afganistan hattında bağımsız bir yapı fikrine sıcak bakmıyordu. Bu nedenle Enver Paşa gözünü Moskova'ya çevirdi. Ancak Moskova'ya ulaşmak dahi başlı başına bir maceraydı. Çünkü uçak kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızaları başladı. Kontrolü kaybeden pilot acil iniş yapmaya çalıştı. Ama olmadı. Uçak yere çakıldı. Rivayete göre şiddetli bir sarsıntıyla toprağa gömüldü. Enver Paşa ve yakındakiler mucize eseri buradan sağ kurtuldu. İşte bu yolculuk süreci boyunca Enver Paşa birçok zorluk yaşadı. Mesela tutuklandı. Ama tüm bunlara rağmen nihayet Moskova'ya ulaşabildi. Bu süreçte Anadolu'da ise Sakarya Meydan Muharebesi yaşanıyordu. Enver Paşa Batum kıyısına kadar gelerek Anadolu'ya geri dönme girişimlerinde bulunmuştu. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kazanılmış ve Enver Paşa'nın Anadolu'ya dönme isteği karşılık bulmamıştı. Bu nedenle kafası bir hayli karışıktı. Sovyetlerin kendisini kullandığını düşünüyordu. Bu yüzden Moskova'ya geri dönmek istemiyor ama Anadolu'ya da giremiyordu. İşte bu noktada Türkistan'a odaklanmak zorunda kaldı.
O dönemde Türkistan halkı ise Sovyet baskısı altındaydı. Bağımsızlık isteği güçlü olsa da örgütlü bir direniş yoktu. Fergana'da başlayan bağımsızlık hareketlerine basmacı hareketi deniliyordu. Ancak hareket dağınık, silahsız ve liderlikten yoksundu. İşte Enver Paşa bu boşluğu doldurmak amacıyla Türkistan'a gitmeye karar verdi. Bu nedenle 1920'lerin başında Bolşeviklerle görüşmeler yaptı. Sovyetler onun Türkistan'daki halk üzerinde etkili olabileceğini bildikleri için duruma temkinli yaklaşıyorlardı. Çünkü Enver Paşa onların gözünde Batı'ya karşı kullanılabilecek propaganda aracıydı. Ancak Enver Paşa'nın aklında hiçbir zaman Sovyetlere hizmet etmek yoktu. O sadece fırsat kolluyordu. Bu nedenle gizlice Moskova'dan ayrıldı. Dağları ve çölleri aşarak Buhara'ya ulaştı. Burada halk onu bir kurtarıcı gibi karşıladı. Hatta bazı tarih kaynakları onun karayoluyla geldiğini belirtmesine rağmen halk arasında uçakla gelip paraşütle indi efsanesi yayıldı. Peki bu doğru muydu? Enver Paşa'nın Türkistan'a gidişi tamamen karayoluyladır. Ama bu yolculuk hiç kolay olmadı. Çünkü zor şartlar altında Moskova'dan gizlice çıktı. Dağları ve hatta çölleri aşarak Buhara'ya ulaştı. Ama bu uçak efsanesi belki de insanların onu görmek istediği şekilde anlatmış olmasından kaynaklanıyor olabilirdi. Çünkü halk kendisinin Türkistan'a gelmesinden ötürü oldukça heyecanlıydı ve kurtarıcı olarak görüyordu. O dönemde Enver Paşa gerçekten de halkın gözünde Tuğra'nın kurtarıcısıydı. Türkistan'da kısa sürede karizmatik liderliği, askeri tecrübesi ve birleştirici söylemleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Aşiretleri tek çatı altında toplamış, askeri disiplini sağlamış ve basmacı hareketinin örgütlü bir direniş haline dönüştürmüştü. Kısa süre içerisinde Bolşevik kuvvetlerine karşı önemli başarılar elde etti. Bu dönemde küçük kasabalar geri alındı. Sovyet garnizonlarına baskınlar düzenlendi. Ancak tüm bunlara rağmen gerçeklik acıydı. Modern silahları yoktu, lojistik destek yetersizdi ve aşiretler arasında güç kıskançlıkları sürüyordu. Buna karşılık Kızıl Ordu hem disiplinli hem organize hem de ağır silahlarla donanmıştı. Ancak Enver Paşa'nın inancı bitmiyordu. Kazanılan her zaferi halka birliğin gücü diye anlattı. Öte yandan Enver Paşa'nın hayali Batı Türkistan ağırlıklıydı. Buhara, Hive, Semerkant, Taşkent ve Fergana Vadisi gibi bölgeler bu fikri kapsayan lokasyonlardı. Eğer başarılı olsaydı bu devlet muhtemelen bugünkü Özbekistan, Tacikistan'ın kuzeyi, Türkmenistan'ın doğusu ve Kırgızistan'ın güneyi gibi alanları kapsayacaktı. Zamanla Kazak bozkırlarıyla birleşmesi de mümkündü. Bu durumda Orta Asya'nın tam kalbinde 1-2 milyon kilometre karelik devasa bir Türk devleti doğabilirdi. Ayrıca 1920'lerde Sovyetler hala iç savaş içerisindeydi. Lenin yeni otorite kuruyordu. Dolayısıyla Enver Paşa'nın Türkistan'da başarılı olması Sovyetlerin Orta Asya'daki hakimiyetine büyük darbe vuracaktı. Çünkü Paşa Türkistan'daki mücadelenin kolay olmayacağını biliyordu. Hatta yakın arkadaşları "Paşa, buradan ayrılalım, gücümüz yetmeyecek" dediklerinde o sadece şu cevabı veriyordu: "Ben ya bu topraklarda başaracağım ya da şehit olacağım." Tacikistan'ın bugünkü başkenti Duşanbe 1922 yazına gelindiğinde Sovyet baskısının en yoğun hissedildiği yerlerden biriydi. 4 Ağustos 1922 sabahı Enver Paşa askerleriyle birlikte bayram namazı kılmaya hazırlanıyordu. Tam da bu sırada Sovyet birlikleri aniden saldırıya geçti. Bir kurşun atına vurdu, bir diğeri ise Enver Paşa'nın göğsüne saplandı. Paşa yere düşerken elindeki kılıcı hala sıkıca tutuyordu. Toprağa kapaklandığında gözleri usulca kapandı. Böylece Türkistan'daki direnişin lideri ne yazık ki şehit olmuştu. Kimileri için Belçivan'da toprağa düşen sadece bir Osmanlı paşası değildi. O an Türkistan hayali de toprağa karışmıştı. Evet, belki günümüzde kimileri için Türk Devletleri Teşkilatı bu hayalin devamı niteliğinde. Ancak şu bir gerçek ki Enver Paşa'nın 41 yıllık küçük yaşamı birçok hikayeyi içerisinde barındırıyor. Öte yandan Enver Paşa'nın naaşı uzun süre Türkistan'da kaldıktan sonra
1990'larda Türkiye'ye geri getirildi. İstanbul'da Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne defnedildi. Bunca şeye rağmen insan hala acaba bugün Türkistan'da federatif bir Türk devleti olsaydı ne olurdu diye merak ediyor. Gelin videonun bu kısmında da bu olasılığı biraz ele alalım. Öncelikle böyle bir ülkenin varlığı sayesinde Türkiye ile Türkistan'la doğrudan kara bağlantısı olacaktı. Böylece bu durum Moskova'nın kaderini tamamen değiştirecekti. Enver Paşa hayalini Turan fikrine dayandırıyordu. Yani sadece Orta Asya'da bir devlet değil, aynı zamanda Anadolu'daki Türklerle kültürel, siyasal bağ kuracak bir yapı düşünüyordu. Eğer bu devlet kurulmuş olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti ile çok yakın ilişkiler kurması kuvvetle muhtemeldi. Bu da 1920'li yıllarda Türk dünyası arasında erken bir birlik kurulabileceği anlamına geliyordu. Bunların dışında Türkistan coğrafyası tarım, pamuk, madenler ve enerji açısından oldukça zengin bir bölge. Dolayısıyla o dönemde bağımsız olan bir Türkistan devleti dışarıya ham madde satan bir ülke olmanın dışında ticaret yolları üzerinde güçlü bir merkez olurdu. Hazar Denizi üzerinden İran, Türkiye ve belki de Hindistan'la doğrudan bağlar kurabilirlerdi. Sovyetlerin yaptığı kolektifleştirme felaketini yaşamazlardı. Çünkü Sovyetler döneminde Türkistan halkı çok fazla parçalandı. Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen gibi kimlikler ayrı ayrı güçlendirildi. Eğer Enver Paşa birleştirici bir devlet kurabilseydi Türkistanlı kimliği öne çıkacaktı. Biliyorsunuz ki Azerbaycan Türklerine eskiden sadece Türk denilirken Sovyetler döneminde dağıtılan kimliklerde Azerbaycanlı kardeşlerimize Türk demek yerine Azeri denmeye başladı. Dolayısıyla bugün Türkistan'da hala Sovyetlerin yaratmış olduğu suni sınırlar nedeniyle toprak anlaşmazlıkları devam ediyor. Bu nedenle o dönemlerde burada kurulacak olan olası bir Türkistan devleti fikri tüm bunların önüne geçebilirdi. Ama bunu söylerken gerçekçi olmakta da fayda var. Çünkü Türkistan devleti kurulmuş olsaydı bu devletlerin bir gün bağımsız olma istekleri olmayacak demek de pek doğru değil. Karakalpak Türklerinin de bu konuya iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Velhasıl videoda Enver Paşa'nın Türkistan hayalini anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Anlatmayı unuttuğum ama şunu da ilave etmeliydin dediğiniz fikirleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı, kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.